İrmik kesmesi yapan var mı? Ben bugün tam kıvamında çok hafif bir tatlı yapıyorum. İrmik kesmesi tatlısı. Buyurun yapımına başlayalım. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için tenceremin içerisine 2 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim klasik su bardağı. Ve üzerine 4-5 damla limon suyunu da ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Ocağın altını açıyorum. Bu şekilde şerbeti 10 dakika kaynatıyorum. 10 dakikanın sonunda ocağın altını kapatıyorum ve şerbeti bu şekilde soğumaya bırakıyorum. O sırada tatlımızı hazırlayalım. Bunun için karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 100 gram oda sıcaklığında iyice erimiş tereyağını da ilave ediyorum. İstiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, çay bardağının ölçüsü 100 milim, 1 çay bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Unumuzu ilave ediyoruz. Hepsini eklemiyorum. Birazını ekliyorum. Kıvamına göre gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Güzelce bir tatlımızın hamurunu toparlıyorum. Hamurumuz biraz cıvık, kalan unu da üzerine ekliyorum. Hepsini ekledim. 3 su bardağı unum vardı. Hepsini ekledim ve güzelce tatlımın hamurunu toparlıyorum. Tatlımızın hamuru hazır. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Hemen size de göstermek istiyorum yumuşaklığını. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi şeklini verelim. Küçük bir parça alıyorum. Avucumda toparlıyorum. İşte bu kadar ve tepsinin içerisine alıyorum. İlk önce hepsini bu şekilde hazırlayalım. Aslında büyüklüğü tamamen size kalmış. Ben lokmalık olacak şekilde hepsini bu şekilde hazırlıyorum. İlk önce hepsini yuvarlayacağız. Daha sonra irmiğe bulayacağız. İstiyorsanız direkt hazırlayıp bulayabilirsiniz ama bu şekilde bir tık daha hızlı olmuş oluyoruz. İlk önce hepsini hazırlayalım. Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük parçalıyorum. Hepsini bu şekilde yuvarlıyorum. Lokmalık olacak şekilde. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi irmiğe bulama zamanı. Bunun için 1 çay bardağı irmik kullanacağım. Hazırladığımız tatlıları bolca irmiğe buluyorum. Ve fırın tepsisine yerleştiriyorum. Borcam kullanıyorum. Bu arada tabanını yağlamıyorum. Şerbetli bir tatlı olduğu için tabanını yağlamaya gerek yok. Hepsini güzelce irmiğe buladım. Şimdi fırına gitmeye zamanı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fansız ayarda pişmeye gönderiyorum. Hadi bakalım fırına. Tatlılarım fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Güzelce kızaran tatlılarımı fırından alıyorum. İlk sıcaklığı çıksın diye tatlılarımı 2 dakika bekletiyorum. Daha sonra üzerine hazırladığımız soğuk şerbetini veriyorum. Şerbeti tatlıların üzerine hepsinin üstüne gelecek şekilde güzelce veriyorum. Şerbeti size bol gelmesin. Hepsini sünger gibi çekecektir. Biraz dinlendirdikten sonra. Tatlımızın şerbetini verdik. Bu şekilde üzerini kapatacağım ve 2 saat şerbetini çeksin diye bırakacağım. 2 saat dinlendirdikten sonra tatlımı servise alıyorum.
Tatlım çok güzel görünüyor. Şerbetini olduğu gibi çekmiş. Şekli de minicik, çok güzel görünüyorlar. Hem lezzetli hem hafif bir tatlı arıyorsanız irmik kesmesi tatlısı tam da size göre. Üzerine ben ceviz ve Hindistan cevizi ile servise alıyorum. Yanına kahvemizi de yaptık. Harika oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.